Arkadaşlar merhaba, Mert ile Tasarlık kanalıma öğretici adresinin bir numarasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Katya V5 eğitimlerimize yani yeni başlayanlar için pratik çizimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Katya üzerine 6. videoyu çekmiş olacağız. Çizeceğimiz parça bugün bu arkadaşlar. Basit demeyin, çok kolay demeyin. Ne kadar çok basit örnek yaparsanız o kadar zor pratik örnekleri hazırlanmış olursunuz. Bu işin temeli bu. Kolaydan bol bol çizeceksiniz. Aşama aşama zorlaştıracaksınız. Merak etmeyin. Zaten ben de size bu konuda destek olacağım. Zor çizim örnekleri de gelecek. Şu an kalite serimizin çok çok başındayız. O yüzden hiç sıkıntı yapmayın. Dilerseniz gelin çizimimize başlayalım. Katya arayüzüm buydu. Ardından Start'tan Motion Design'dan Part Design'e giriyordum. Part Design benim katı modellerimin oluşturduğu sayfaydı. Zamanla tabi montaj örnekleri gelecek, şeyler gelecek, hepsi gelecek. Sıkıntı yapmayın kendinize. Buradan partın adını yazabilirsiniz. Yani kaçıncı oldu? Ben buraya part. Altıncı olduğu için part 6 yazıyorum. Onayladım ve çizim sayfam otomatik olarak şimdi girecek. Skecimi açacağım. Parçamı çizmeye başlayacağım. İki ayrı parça var zaten. Burası hoparlöre benziyor biraz şuradaki kısım. Ardından bir de burada yandan çizdikten sonra sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi gelelim. Benim düzlemlerim burada çalışma düzlemlerim vardı. Sketch komutum buradaydı. Şuradaki 20'ye 40'lık bir tane dikdörtgenimi çizelim. Dairelerimizi yapalım. 15 milimetre katı oluşturalım. Bitirelim. Skecime geldim. Geldim. Şimdi hangi düzlemden çizsem daha mantıklı diye. Şuradaki düzlem benim için daha mantıklı. Çizim sayfam açılmış oldu benim için. Şimdi bakıyorum şuradan ben dikdörtgenimi aldım. Buradan böyle çizdim. Constraint'ten yani ölçü komutuma girdim. 20'ye 40. Dedim ki burası 20 milimetre. Ardından da burası da bir daha girdim. Burası da 40 milimetre. Bunları da oluşturduk. Şimdi benim içeride iki tane dairem var. Şuradan parçama yakınlaştım. Orta tekerlek ve sağ klik taşıyordu. Aynı her videoda ben bunları söylüyorum. Ne kadar çok pratik yaparsak o kadar bizim açımızdan daha iyi olacak. Şimdi şuraya bir tane şöyle büyük bir tane daire çizelim. Sıkıntı yok. Ara constraint'e girdim. Bunun daire çapı 10 milimetre. Dedim ki 10 milimetre bunun çapı var. Aradan bir tane daha daireye girdim. Onu da çizdim. Bunun da 10 milimetre çapı var. Yani diğerine teğetli yakaladığı için şöyle yapalım o zaman. Biraz şöyle bu sefer oraya teğetli yakaladı. Şöyle yapalım. Biraz büyük çizelim. Sıkıntı yok. Şuraya geldim. Burayı da 10 milimetre yazdım. Otomatik olarak algıladı. Arasındaki mesafe constraint'e girdim. Dedim ki şu iki nokta arasındaki mesafe 20 milimetre. Ardından şuradaki iki mesafe zaten tam ortada olduğu için 10 milimetre olacak. Bakıyorum başka bir şey var mı? 10 milimetre, 10 milimetre. Bir de şuradan şuraya vereceğiz. Tamam. Bir tane de şuradan şuraya verdikten sonra ölçümüzü çizim tanımlı hale gelecektir. Evet. Tamam. 10 milimetre de orada kalsın. Kaç milimetre? 15 milimetre katı oluşturuyorum. Sketch'ten çıkıyorum. Burada pen komutum var. Pet komutum var. Özür diliyorum. Buraya geldim. Diyorum ki buradan 15 milimetre katı oluştur. Tamam. Orta klik ve sağ tuş mouse'u döndürüyordu. Aynı zamanda orta klik taşıyordu. Çizim sayfasına göre biraz farklı. Evet, parçamı istediğim şekilde sokabilirim buradan. Şuradan perspektif olarak parçamıza bakalım. Şimdi bir daha geldik. Şimdi benim şu yan düzlemde bir tane çizim açmama gerek var. Ama onu nerede açacağım? Şöyle yapalım. Şuradaki düzlemde seçtim. Skece girdim. Otomatik olarak yakınlaşalım şurayı biraz. Şuradan iki tuşa taşıdım. 25'e 20'lik bir kare. Şuradan geldim. Şöyle mesela bir tane rastgele çizdim. Ölçüleri verelim.
Bakalım. Şurası 25 milimetreymiş. Şurası da kaçtı? 20 milimetre. 40'ın yarısı kadarmış. 10 milimetre katı oluşturacağım. Sketch'ten çıktım. Pet komutuna girdim. 15 milimetre değil 10 milimetre katı oluşturacağım. Şöyle izometrik parçamıza bakalım. Bu çizimimizi de alayım yanıma. Herhangi bir şey var mı? Yok. Hemen şunları gizleyebilirim. Şuradan. Hide Show'dan. Hide Show. Hide Show. Ben buradan ne gizliyordum? Sıkıntı yok ondan. Parçamıza yakınlaştık. Biraz yukarıya doğru alalım. Bir daha izometrik. Bak biraz daha yakınlaş. Herhangi bir eksik bir şey var mı? Eksik bir şey yok arkadaşlar. Dediğim üzere parça çizimlerin basiti zoru yoktur. Bu işler böyle başlar. Zamanla kendinizi geliştirerek devam edersiniz. Sonuçta her çizim yaptığımızda her bir şeyler yani yeni bir şeyler öğrenmeye başlıyoruz. Yani bu isterse 40 yıllık çizimci olsun, 10 yıllık çizimci olsun, isterse 5 yıllık, 1 yıllık çizimci olsun. Öğrenmenin zamanı yok. O yüzden kendinize dert etmeyin. Zamanla hepsi olacak. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Herhangi bir sorunuz olursa Instagram adresimden bana sözlü, yazılı veya da video çekerek atabilirsiniz. Her türlü yardımcı olmaya hazırım. Ayrıca mail adresim de profil linkimde var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Instagram hesabımızda ilerleyen zamanlarda çekilişler olacak. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.